Merhabalar efendim. Dünya, tarih boyunca güç merkezlerinin yer değiştirdiği bir sahnedir. Dönem dönem Roma olmuştur, belki Londra, Washington'dan Pekin'e kadar her dönemin kendine özgü bir merkezi vardır. Bugün ise bu sahnede yeni bir oyuncu dikkatle yükseliyor. Suudi Arabistan. Tarihi boyunca petrol zenginliğiyle anılan bu ülke artık sadece enerji kaynaklarıyla değil, uluslararası diplomasi, kültürel dönüşüm ve küresel barış çabalarıyla da adından söz ettiriyor. Riyad, küresel barışın yeni merkezi olma yolunda dikkatli adımlarla ilerliyor. Suudi Arabistan'ın bu yeni rolü sadece coğrafi konumunun bir sonucu değil. Bu aynı zamanda Prens Salman'ın liderliği altında yürütülen stratejik bir vizyonun da ürünü. 2020 yılında G20 zirvesinin Riyad'da düzenlenmesi bu dönüşümün ilk ışığı olarak da görülebilir. Bu zirvede Suudi Arabistan'ın uluslararası arenadaki rolünü gün ışığına çıkarmıştı. Aynı zamanda ülkenin küresel sorunlara çözüm arayışında bir lider olarak konumlanmasını sağlamıştı. Küreselleşmenin yara almasıyla ülkeler arasındaki bulanık sınırlar her geçen gün netleşiyor ve işbirliği her zamankinden daha önemli hale geliyor. Suudi Arabistan, Doğu ile Batı arasında bir köprü olma rolünü dikkatli şekilde üstleniyor. Suriye'den Ukrayna'ya kadar birçok kriz masaya yatırılıyor. Ancak dikkat çekici bir şekilde Suudi Arabistan etkin bir ev sahibi ve aynı zamanda bir arabulucu olarak da öne çıkıyor. Prens Muhammed Bin Selman bu yeni rolün mimarı olarak dikkat çekiyor. Batı ile Doğu arasındaki ilişkileri güçlendirme çabaları Suudi Arabistan'ı uluslararası diplomasinin tam olarak da merkezine yerleştirmiş gibi görünüyor. Suudi Arabistan artık sadece bir enerji devi değil, aynı zamanda uluslararası barış ve istikrar için küresel güvenilir bir ortak olma yolunda ilerliyor. Ülkeler için büyük değişimler, vizyoner önder ve onun çevresinde şekillendirdiği bir vizyonla başlar. Suudların talihi Prens Selman ile değişmiş gibi görünüyor. Selman'ın Vizyon 2030 stratejisi sadece ekonomik bir plan olarak görünmüyor. Aynı zamanda bir dönüşüm hikayesinde içinde barındırıyor. Bu strateji ülkenin ekonomik bağımlılığını petrolden mümkün olduğunca uzaklaştırmayı, sosyal reformları teşvik etmeyi ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak bu vizyonun en dikkat çekici yanı Suudi Arabistan'ın küresel bir oyuncu olma hedefini açıkça ortaya koyması. Vizyon 2030'un bir parçası olarak Suudi Arabistan, dünya genelinde şimdiye kadar 80'den fazla ülkeye kalkınma yardımı sağladı. Bu yardımlar yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda insani bir katkı olarak da değerlendiriliyor. Eğitimden sağlığa, altyapıdan enerjiye kadar birçok alanda yapılan bu yardımlar, Suudi Arabistan'ın uluslararası toplumdaki saygınlığını da artırıyor. Bu bağlamda Ukrayna-Rusya krizi, Riyad'ın küresel diplomatik testlerinden biri haline de geldi. Ukrayna-Rusya çatışması, 2022 yılının başlarında başlayan ve küresel güvenlik ile enerji politikaları üzerinde çok derin izler bırakan bir kriz. Bu durum 21. yüzyılın belki de en karmaşık sorunlarından biri olmaya namzet. Sadece iki ülke arasındaki bir güç oyunu değil, aynı zamanda küresel güvenlik ve enerji politikalarını da derinden etkileyen bir olay. Suudi Arabistan bu krizde arabulucu olarak çok önemli bir rol üstlenmiş durumda. Riyad, savaşın çözümüne yönelik çabalarıyla uluslararası diplomasideki konumunu da güçlendirdi. Prens Muhammed Bin Selman, savaşın ilk günlerinden itibaren hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğrudan iletişim kurabilen nadir liderlerden bir tanesi. Bu iletişimlerde, temaslarında Suudi Arabistan'ın uluslararası krizlerdeki arabuluculuk rolünü iyice pekiştirdi. Riyad, iki taraf arasında güven inşa etmek için tarafsız bir platform sunmuş, müzakerelerin kendi gözetiminde yürütülmesini sağlamış. Bu çabalar Suudi Arabistan'ın sadece bir enerji devi değil, aynı zamanda bir yumuşak güç ve tarafsız ülke olarak algılanmasını sağladı. Dünya artık bağlantılar üzerinden şekilleniyor. Suudi Arabistan'ın bu bağlantıları kurarak uluslararası toplumda yeni bir rol üstlenmesi dikkatlerden kaçmıyor. Bunun en son ve en güçlü mesaj veren örneği Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Dışişleri Heyetlerinin Ukrayna kriziyle ilgili olarak Riyad'da Prens Selman'ın gözetiminde bir araya gelmesi. Unutulmamalıdır ki Ukrayna-Rusya çatışmasının en başından beri Prens Muhammed Bin Selman her iki liderle de doğrudan iletişim kurmuş ve iki ülke arasındaki müzakere ortamını oluşturmayı hedeflemiştir. Tarafsızlığını sıkı bir şekilde koruyarak güven kazanmıştır. Bu temaslar Suudi Arabistan'ın uluslararası krizlerdeki arabuluculuk rolünü pekiştirmiş, mevcut konumuna ulaşmasının taşlarını da döşemiştir. Zirvenin Suudi Arabistan gözetiminde yapılması dikkatli ve titiz bir sürecin beklenen sonucudur. Bir metafor olarak barışı çiçeğe benzetirsek, bu çiçek açıncaya kadar Suudi yönetiminin süreci nasıl yönlendirdiği çok iyi anlaşılmalıdır. Öncelikle taraflara asla güç devşirmemiş, doğrudan çıkarına yönelik hiçbir müdahalede bulunmamıştır.
Ukrayna, Rusya krizi sırasında Suudi Arabistan insani yardım konusunda sabit bir rota izlemiştir. Riyad, Ukrayna'ya milyonlarca dolarlık insani yardım sağlamış ve bu yardımların çatışmadan etkilenen sivillere ulaşmasını bizzat denetlemiştir. Bu yardımlar Suudi Arabistan'ın yumuşak gücünü artıran bir unsur olarak bugün öne çıkmış ve asla Rusya'dan tepki almadığı gibi Putin de bu yardımların yalnızca sivillere ulaştığını bilmiştir. Küresel anlamda yumuşak güç, modern diplomasinin en önemli araçlarından biridir. Suudi Arabistan, insani yardımlarıyla kriz sürecinde güveni böyle inşa etmiştir. Aynı zamanda Rus enerji hegemonyasına bir alternatif olmayı asla hedeflememiş ve doğrudan Rusya'nın zararına hiçbir gelişimde bulunmamıştır. Bugün Putin'in Dışişleri Bakanı Lavrov'u Suudi Arabistan'a bu kadar rahat gönderebilmesinin sebeplerinden biri de budur. Aynı zamanda Prens Muhammed Bin Selman'ın Riyad'da Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Putin adına konuşabilecek bir bürokrat olan Dimitriyev'le bir araya gelmesi de yumuşak gücün önemli bir göstergesidir. Selman bu görüşmede sadece Dimitriyev'i değil, Dimitriyev'in şahsında aslında Putin'i kabul etmiştir. Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan, Ukrayna-Rusya krizinde üstlendiği tarafsız ve aktif arabuluculuk rolüyle sağladığı insani yardımlarla önemli bir oyuncudur. Prens Muhammed Bin Selman'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu çabalar, ülkenin yalnızca bölgesel barış süreçlerine katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası diplomasi sahnesindeki konumunu da güçlendirme hedefini taşımaktadır. Riyad'ın çatışmaların çözümüne sağladığı zemin ve desteklerle uluslararası toplum içinde barışın sağlanmasında önemli bir aktör olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle Suudi Arabistan, uluslararası barışın sağlanmasını teşvik eden ve bu süreçte gerekli tüm unsurları itinayla oluşturmuş bir merkezdir. Selman'ın liderliğinde Suudi Arabistan, bölgesel ve küresel düzeyde güvenilir bir aracı konumundadır. Bu konular, uluslararası diplomasi, barış süreçleri ve Suudi Arabistan'ın küresel siyasi alanındaki etkisini anlamanın yanı sıra gelecekteki gelişmelere dair önemli ipuçları da sunabilir. Diğer ülkeler, Arabistan'ın bu süreçteki rolünü dikkatle takip etmekte ve bazıları vizyoner lider ile ilgili endişeleri ve kaygıları ile yüzleşmektedir. Suudi Arabistan, diplomasi aracılığıyla yumuşak gücünü artırmayı hedeflemektedir. Ancak hafife alınmayacak bir askeri ve ekonomik gücü olduğu da asla unutulmamalıdır. Genç ve vizyoner prens, yeni neslin yeni dünyaya uyum sağlamasını teşvik etmekte, aynı zamanda güven ve refah dolu bir geleceğin kendi ulusu için sağlam temellerini atmaktadır. Bugünkü podcast'imiz bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim.